Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir pide tarifi vereceğim. Kapalı pide tarifi. Sucuklu, kaşarlı, soslu. İddia ediyorum bu lezzete bayılacaksınız. Sürekli yapmak isteyeceksiniz. Çok lezzetli, çok da kolay. Hamurumuz için 1 su bardağı su, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 paket maya, suyumuz ılık olsun, 1 tatlı kaşığı şeker. Karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Bir çay kaşığı tuz ilave edelim. Toplamda 300 gram un ilave ettim. 3 su bardağı. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik. Elimizle yoğuralım. Hamurumuzu toparladık gördüğünüz gibi. Üzerine kapatalım, mayalansın. Hamurumuz mayalandı. Fazla bekletmedim. Toplamda 15 dakika yeterli. Hamurumuzu biraz da masada toparlayalım. Hamurumuzu 4 beziye ayıralım. Daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri artırabilirsiniz. Ben 4 tane yaptım. Hamurumuzu bezeleyelim. Bezelerimiz yumurtadan büyük. Bezelerimizi açalım. Pasta tabağı büyüklüğünde açsak yeterli. Fazla büyütmeye, çok da küçük olmasına gerek yok. Büyüklüğü bu kadar yeterli. İkinci bezemizi açalım. Aşırı unlamayalım. Sade merdaneye, masaya yapışmayacak kadar olsun yeterli. Çok kolay, çok da lezzetli. İç harcını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben kaşarlı sucuklu soslu yaptım. Patatesli de olur, kıymalı da olur. Sade kaşarlı da yapabilirsiniz. 200 gram kaşarı rendeledim. Sucuklarımı ince ince küp halinde doğradım. Onları da üzerine koyacağım. Yazdan yapmış olduğum sosumu ilave ediyorum. Sosumun içerisinde kapya biber, domates, baharatlar, sarımsak, baharatlarım kimyon, karabiber, pul biber, tuz. Bu şekilde sos yoksa elinizde bir domatesi rendeleyip içerisine baharatları, karabiberi, pul biberi, tuzunu, sıvı yağını ilave ederek kekiğini karıştırıp içerisine koyabilirsiniz. Buna uğraşmak istemezseniz bu şekilde sosla domateslerin kabuğunu soyaraktan ince dilim yaparaktan içine koyabilirsiniz. Görüyorsunuz bu şekilde şekil verdik, burgu şekli. İçe doğru çevirerek şekil verelim. Katlayalım. Etraflarını sıkıştıralım. İçe doğru çevirelim. Çok kolay burgu şekli vermek.
şekilde uğraşmak istemezseniz kenarlarını elinize bastırıp çatalla da şekil verebilirsiniz. Pidelerimi hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum borcamıma koyuyorum. Kenarlarına da bastıralım, açılmasın. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabarıyor. Bir çay kaşığı domates salçası. İçerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Yarım çay bardağından biraz daha az. Karıştıralım, salçamızı ezelim içinde. İçerisine bir çay kaşığı kekik. Çok güzel yakışıyor, çok da lezzetli oluyor. İçerisine yağsı az gelirse biraz daha ilave edebiliriz. Pidelerimizin üzerine sürelim. Hem görüntü açısından hem de lezzeti açısından çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Lezzeti de harika. Aşırı bastırmadan sürelim. Diğer pidemi de başka bir tepsiye koydum. 4 tane yapmıştım. 200 derecelik fırında 20 dakikada pişti. Pideleri kısık ateşte pişirmeyelim. Fırının derecesi kısık olmasın. Kısık olursa pideler kurur. Pidelerin yumuşak olması lazım. Görüyorsunuz içini. Sıcacık. Pideleri sıcak yiyeceksiniz. Sıcak sıcak çok güzel, çok da lezzetli oluyor. İster sabah kahvaltıda yiyin, ister akşam yemeğine yiyin. Nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. İster yapıp misafirinize ikram edin. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.